Bollinger Bandlarının bir mantığını anlayacağız. İlk önce ne işe yarar bu zarflar, işte üst band, alt band, işte orta band ne anlam ifade eder? Piyasanın patlama noktalarını bulmaya çalışacağız. Yani fiyatın nerelerden büyük bir hareket yapabileceğini çözmeye çalışacağız, arayacağız. Ve de Bollinger Bandlarından nasıl işleme gireceğiz? Yani bize fiyatın uygun bir pozisyonu nerede olur? Bollinger Bandlarına nerelerine geldi mi fiyat daha uygun bir pozisyon bize sunar ve pozisyona girdikten sonra da Bollinger Bandları sayesinde iş süren stop nasıl kullanılır? Yani elimizdeki karımızdan olmamak için, yani karımızı piyasaya kaptırmamak için Bollinger Bandlarını nasıl kullanacağız? Bunlara bakacağız. Eğer ki yeni bir misafirimsen zaten büyük ihtimalle herhalde e, beni takip ediyorsanız zaten herhalde artık yavaş yavaş olasılıklar ve şanslar size dönmeye başlamıştır. Yani piyasalardan para kazanmaya başladık diye umuyorum. Eğer hala kazanamadıysanız veya yeni gelmişsiniz, bir sıkıntımız var demek. O zaman hemen alttaki butona tıklıyoruz. Kırmızı butona. Bundan sonra piyasalardan para kazanmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, piyasa kazan kazan bir oyun değil. Yani piyasaya girdiğinizde, masaya oturduğunuzda mutlaka karşınızda biri var. Yani eğer ki siz kazanıyorsanız mutlaka birisi kaybediyordur. Veya siz kaybediyorsanız mutlaka birileri kazanıyordur. Onun için piyasada çok uyanık olacağız. Yani işte bu Bollinger Bandları olsun, işte hareketli ortalamalar olsun. Ne kullanıyorsak kullanalım. Bunların hepsini karşı tarafta oyun oynarken kendimiz kazanmamız için bir araç olarak kullanacağız. Yani olasılıkları ve şansı bizim tarafımıza çekmemiz gerekiyor ve bunları bir araç gereç olarak düşünün. Hadi bakalım, şimdi şu Bollinger Band'larına bir bakalım. Karşıdaki oyuncuyu nasıl alt edebiliriz bir görelim. Aslında bildiğiniz Bollinger Bandları şöyle gösterecek olursak, ortadaki çizgimiz bizim 20 günlük hareketli ortalamamız. Bollinger Band'ın ortadaki çizgisi. Üst çizgimiz standart sapma ve alt çizgimiz standart sapma. Yani bu standart sapma ne diye olacak yani? Devamlı soruyorlar, lan bu standart sapma, standart sapma, standart sapma, ne bu standart sapma diye. Standart sapma bizim fiyatımızın olağan değerinden üste veya alta daha fazla değerlenmesi demek. Yani ya çok alınmış bir piyasa diye düşünebiliriz veya çok satılmış bir piyasa. Yani bütün fiyatlar söylendiği gibi tekrar ortalama fiyata geri döner. Ama ne zaman döneceğini bilemeyiz. Ona göre dikkatli olun. Genellikle Bollinger Bandlarını kullanan traderlar işte şöyle, diyelim ki üst banda geldi, satış yapacağız. Alt banda değdiği zaman da şöyle göstereceksek, alt banda değdiği zaman da alım yapacağız diye düşünülür. Ama gördüğünüz burada alt banda değiyor ama bizi paramparça ediyor. Fiyat durmadan devam ediyor. Hatta hiç üst banda değmeden devam ediyor. Şöyle düşünülebilir, işte burada da üst banda değdiği için veya burada satım yapacağız veya burada satım yapacağız ama işte bu üst banda değdiğinde satım yaptığımız zaman fiyat, eğer ki bir trend varsa, fiyat bir daha hiç aşağı inmeden yukarı çıkacak ve biz de devamlı işte üst banda çarptı sat, üst banda çarptı sat, burada devamlı üst banda çarptı sat, üst banda çarptı sat, üst banda çarptı sat, üst banda. Yani elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmaz. Her şeyden önce, eğer ki Bollinger Bandlarını kullanacaksak, yani biz Bollinger Bandlarıyla işleme giren bir tradersak, mutlaka trend'e göre işleme girmemiz lazım. Yani burada şöyle baktığımızda, eğer ki trend tepeler, dipler, tepeler, dipler. Yani tepeler bir öncekinin altında, dipler de bir öncekinin altında oluyorsa, buradaki olduğu şekilde biz Bollinger Bandlarını mutlaka düşüş için kullanmamız lazım. Yani alım için kullanmayacağız. Katiyen düşüş için kullanacağız. Burada görüldüğü gibi, eğer ki piyasa, bir daha bu eğer ki söylemeyeyim ya, bu ne ya abi, eğer ki piyasa yükseliş trendindeyse, yani tepeler, dipler, işte burada tepe, dip, tepe, dip. Yani piyasa bir yükseliş trendine girdiyse biz Bollinger Bandlarını mutlaka alım için kullanacağız. Katiyen satım için kullanmayacağız. Satış piyasasındaysa eğer, buradaki gibi burada da satım için kullanacağız Bollinger Bandlarını ve iz süren stopla kar almaya çalışacağız. Bollinger Bandlarını fiyatların genellikle
patlama noktalarında kullanabiliriz. Yani birinci stratejimiz aslında Bollinger Bandlarında, eğer Bollinger Bandlarıyla alım satım yapıp tradersak, Bollinger Bandları üzerinde bir para kazanmayı düşünüyorsak, Bollinger Bandlarını kullanıyorsak, birinci stratejimiz mutlaka patlama noktalarında gireceğiz işleme. O da şöyle. Eğer ki fiyat Bollinger Bandlarıyla devamlı daralan bir şekilde bağırsak diyebiliriz. Yani buna ben bağırsak diyorum. Yıllardır bağırsak dediğim için. Yani bu bağırsak giderek inceliyorsa biz o piyasaya yaklaşmak zorundayız. Yani burada olduğu gibi Bollinger Bandları giderek mesela üst band aşağı doğru geliyor ve alt bandda artık yavaş devamlı daralmaya başlıyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Herhangi bir balonu iyice sıkıştırırsak belli bir noktadan sonra o balon patladıktan sonra inanılmaz bir basınçta hava çıkışı olacaktır. Fiyatlar da aynı böyle. Eğer ki volatilite burada düşük volatiliteli uzun dönem, yani artık ne alıcı memnun ne satıcı memnun. Herkes bıkmış yani ne olacağı artık, yani ne olursa olsun birileri o piyasadan kaçacak belli yani. Oralarda ne gelen var, ne alıcı geliyor, ne satıcı geliyor. Buralarda fiyat sıkıştıktan sonra büyük bir kırılış bekleyeceğiz. Yani mum çubukları olabilir. Mum çubukları videomu tavsiye ederim. Mum çubukları olabilir. Veya bir sıkışma alanından kırılış olabilir. Burada mesela şöyle gösterecek olursam büyük mum çubuklarıyla kırılış yapıyor. Yani şu bölgeyi büyük mum çubuğuyla kırdığı için top patladı artık. Yani balon patladı artık. Fiyat gidecek belli. Yalnız buralardan şöyle de bir şey var. Ayı veya boğa tuzağı olabilir. Fiyat Bollinger Bandlarından yukarı doğru patlayıp siz de yukarı doğru işleme gireceksiniz. Peki tekrar aşağı dönerse stop olacaksınız. Diyelim ki patladı yukarı doğru işleme girdiniz ama hemen aşağı dönebiliyor bizim piyasada. Stop olursunuz ama fiyat tekrar yukarı çıkarsa, yani bir ayı tuzağına yakalanmış olma ihtimaliniz için işleme tekrar gireceksiniz. Mutlaka girin. Sorun değil. Bir defa stop olabilirsin. 2 defa stop, 3 defa stop olabilirsin. Yani şöyle bir şey var. Ben yıllardır alım satım yapıyoruz. Yani üst üste ben 11 defa stop olduğumu biliyorum yani. Bir problem oldu mu? Hiçbir problem olmadı. O dönem oldu. 11 defa stop olunur mu? Olunuyormuş yani. Yani o bir tecrübe oldu yıllardır, bir kere 11 o rekorum. Oluyor yani, olacaktır. Size de olacak. Belki 15 olacaksınız siz. Tekrar gireceğiz. Yani unutmayın, Bollinger Bandları giderek daralıyorsa fiyat çok sıkışıyordur. Her an patlama olabilir. Yani biz uyanık olacağız. Yavaş yavaş o piyasaya yanaşacağız. Yani böyle kağıtlar var, altın, gümüş, endeksler, petrol. O kadar fazla ki yani trade edebileceğiniz enstrüman. Arayacaksınız ve bulacaksınız. Yani fiyatın sıkıştığı, Bollinger Bandlarının giderek daraldığı fiyatlar çok fazla var. Gezersiniz, çok fazla bulabilirsiniz piyasada. Devam edelim. Gene bir örnek. Bu örnekte Pegasus. Gene bir kırılış var ve dikkat edin. Eğer ki patlama noktasıyla işleme girecek bir tradersak borsada yani veya piyasada, Bollinger Bandları giderek daralmaya başlıyor arkadaşlar. Daralıyor. Yukarıdan da artık daralıyor. Biz burada artık yavaş yavaş bu piyasaya koklamaya başlayacağız. Yani buradan ekmek çıkabilir. İddiaya gireceğiz. Stopta olabiliriz. İddiaya gireceğiz. Bakın. İddiaya girmeden para kazanamazsınız. Ama hiç paranız yoksa da iddiaya giremezsiniz. Bunu bir kere kafanıza yazın. Yani eğer ki bir iddiada bütün paranızı koyuyorsanız ortaya, bir dahaki iddiaya giremezsin. Bitti artık senin için. O hayat bitmiştir. Başka yani öldün, bitti çünkü. Ama ufak meblağlarla iddiasına girerseniz kaybedeceksiniz de kazanacaksınız da. Ama iddiaya girmeden para kazanamazsınız. Yatırım yapmadan para kazanamazsınız. Oturduğunuz yerden para kazanamazsınız. Evet, burada olduğu gibi yani buraya diyebilirim ki şu tepeyi veya da şu altı destek ve direnç veya sıkışma alanı olarak kendime belirlediysem, burayı kırdığında ben buralarda işleme gireceğim. Buraya stopumu koyacağım derim. Burada ne kadar risk alıyorsam yukarıda o şekilde oynayabilirim ki sıkışma alanlarında Bollinger Bandları bu şekilde kullanacağız. Peki sıkışma alanı değil. Biz
herhangi bir trendde, yani yükseliş piyasasında veya düşüş piyasasında Bollinger Bandlarını nasıl kullanacağız? Burada arkadaşlar Bollinger Bandlarını kırılımlardan sonra girebilirsiniz. Yani şöyle bir şey vardı, hani derler ya, şöyle göstereyim. İşte burayı çizdik, direncimizi. İşte fiyat burayı kırarsa buralardan ben işleme girerim. Veya genellikle traderlar böyle bir hataya düşerler. Derler ki işte fiyat burayı kırınca ben anladım kırdığını, dönüşte işleme girerim buralardan. Fiyat burada olduğu gibi tekrar dönmeyebilir aşağı. Yani sizi işleme sokmadan uçar gider. Siz de o piyasayı kaçırmış olursunuz. Tabii bir sürü piyasa var. Devam edebilirsiniz. Kağıtlar bakabilirsiniz ama o piyasayı kaçırmış olursunuz. Yani genellikle öyle denir ya. Şöyle göstereyim hatta. Yani şöyle bu meşhur bir şeydir. Traderlar çok kullanır. Yani bu alım satımcılar çok kullanır bunu. İşte diyelim ki fiyat buralarda geziyor. Fiyat burayı kırarsa buralardan İşte kırdı, ben anladım kırdığını. Burayı dönüşte ben buralardan işleme girerim. İşte neden? Buradaki direnç destek olur. İşte ben bir dahaki dalgayı yakalayıp yukarı oynarım. Ama işte burada, şurada gördüğümüz gibi fiyat, yani burayı kırdıktan sonra bir daha hiç geri gelmiyor. Sen kaçırdın piyasayı yani. Artık başka kağıda gidebilirsin. Veya işte bekle, dönmez yani. Artık dönmemiş bu. Peki biz burada Bollinger Bandlarını nasıl kullanacağız? Eğer ki bir kırılımdan sonra işleme gireceksek zaten burada fiyat yatay seyrediyor. Bu fiyat buradan aşağı da kırılabilir. Biz Bollinger Bandlarını aşağıya da kullanabiliriz. Yukarı da kırılabilir, yukarı da kullanabiliriz. Burada yukarı kırıldıktan sonra bizim Bollinger Bandlarımızın ortasındaki 20 günlük hareketli ortalamaya fiyat her geldiğinde pozisyona girebiliriz arkadaşlar ve çok fazla da girildiği için gerçekten fiyat burada oynayabilir. Yani size bir alım fırsatı verebilir ve çok fazla kişi buralardan işleme giriyor. Güzel bir pozisyon yakalayabilirsiniz. Yani burada mesela olduğu gibi fiyat buradan kırdıktan sonra 1, işte 2, 3, 4, 5, 6, işte çıkmış 7. 7 defa veya 6 veya 5 defa size işleme, yani size bir fırsat vermiş fiyat. Bollinger Bandlarını peki iz süren stop olarak nasıl kullanacağız? Diyelim ki gene aynı piyasa. Tüpraşmış burası. Pardon. Aynı piyasa değil sanırım. Aynı piyasa. Peki biz bu Bollinger Bandlarını işte diyelim ki bu kırılımda çıktı. Yani direnci kırdı. Döndü. Şurada işleme girdik. Biz nerede çıkacağız işlemden? Arkadaşlar Bollinger Bandını çok güzel bir şekilde iz süren stop olarak kullanabilirsiniz. Başka hiçbir şey lüzum yok. 20 günlük hareketli ortalamanın, Bollinger Bandlarının ortasındaki çizgi 20 günlük hareketli ortalamanın fiyat altında kapattığında siz pozisyondan çıkabilirsiniz. Çok rahat, yani pozisyondan çıkabilirsiniz rahat bir şekilde. Çünkü iz süren stop nasıl kullandığınıza bağlı. Yani 20 günlük kullanırsınız. Yani da alt zarfa değdiğinde de çıkabilirsiniz ayrıyetten. Şimdi burada girdik diyelim ki. Alt zarfa eğer ki değerse, büyük bir fiyat aralığıyla gelip de değersiz, daha az kazanmış olursunuz. Yani ne kadar işte piyasada işlem yapmak, ne kadar risk aldığınıza bağlı. Ama fiyat buradan değmeyip de tekrar yukarı çıkarsa biraz daha para kazanmış olursunuz. Bu da risk. Yani şurada görüldüğü gibi, görüyor musunuz bilmiyorum ama riskin olağanüstü tarihi diyelim biz buna. Yani ne kadar risk alırsanız getirisi veya götürüsü sizin hayatınızda o kadar olacaktır. Ama onu şöyle de açıklayabiliriz. Adam hiç risk almaz, az para kazanır bir şeyden, ama öbürü gider bilmem ne işte üçkağıtçılık yapar, büyük risk alır. Çünkü karşısında polis vardır, kaçakçılık yapar, çok büyük paralar kazanır. Çünkü hayatını riske atmıştır. Yani bu işlerde böyle, ne kadar risk alırsanız, yani kendi, ya burayı keselim ya, burası olmadı ya, ne hayatını riske atacak. Yok la, kesmeyelim. Aslında çok önemli. Bence de burası çok önemli. Evet, devam edelim. Fiyat. Fiyat buradan bize işte yani kırılımdan sonra ilk döndüğü 20 günlük işte hareketli ortalama diyoruz biz. Bollinger Bandının ortadaki çizgisi. Eğer ki buradan işleme girdiğimizde fiyat 20 gün, yani orta çizgimiz Bollinger Band'ın 20 günlük yani hareketli ortalamanın altında kapattığında biz pozisyondan çıkıyoruz. Burada altında kapatmamış, alım gelmiş gene. Gene çıkıyor fiyat. Burada da kapatmamış, gene çıkıyor. Yani şurada veya işte burada piyasa Bollinger Band'ın orta çizgisinin altında kapatmış.
Yani şöyle gösterecek olursak ya şurada ya şurada stop olacağız. Yani iş süren stop olacağız. Karımızdan stop olacağız. Burada işleme girdiysek şu bölgede kar almış olacağız. İşte burada 2 ATR, yani bunun ATR'si herhalde şöyle olsa yaklaşık olarak şu kadar bir risk alırsınız. Yani bayağı 3'e 3.5'a oynamış olursunuz böyle piyasalarda. Özet geçecek olursak Bollinger Bandlarını katiyen trende karşı kullanmıyoruz. Mutlaka trendi analiz etmemiz lazım. Yani trend yukarıya mı aşağıya mı veya yatay bir piyasada mı? Yani yukarı bir trendde kesinlikle Bollinger Bandlarında satım yapmıyoruz veya aşağı düşüş trendinde kesinlikle Bollinger Bandlarıyla alım yapmıyoruz. Özellikle Bollinger Bandlarını arkadaşlar sıkışma alanlarında kullanacağız. Yani çok iyi kullanabilirsiniz. Yani piyasada binlerce kağıt var. Yani yurt içi olsun, yurt dışı olsun bulabileceğiniz. Orada dikkatli analiz ederseniz Bollinger Bandlarının giderek o sosisin daraldığı, işte o bağırsağın giderek daraldığı bir sürü kağıt var. Oralarda güzel kırılımlar iyi karlar edebilirsiniz. Çünkü fiyat o bölgelerden inanılmaz bir şekilde patlayarak çıkabilir. Yani iyi karlar bırakabilir size. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Benim kanalımı takip eden sizler piyasada olasılıkları ve şansı kendinize doğru yavaş yavaş çektiğinizi ben artık düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Şans ve olasılıklar hep sizden yana olsun. Bye bye.